Avusturya Macaristan İmparatorluğu geri mi dönüyor? Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Magyar, Avusturya Macaristan'ı yeniden haritaya taşımak istiyor. Evet, kulağa çılgınca geliyor biliyorum ama Magyar'ın planının ayrıntılarına baktığımızda bunun yalnızca tarihe duyulan romantik bir özlemden ibaret olmadığını görebiliyoruz. Çünkü buradaki hedef Habsburg Hanedanı'nı ya da monarşiyi geri getirmek değil, Avrupa'nın ortasında 80 milyondan fazla insanı kapsayabilecek yeni ve güçlü bir siyasi blok kurmak. Brüksel merkezli Politico Europe gazetesi Magyar'la yaptığı röportajın ardından gelişmeyi tam olarak bu ifadelerle duyurdu. Bir zamanlar aynı ülkede yaşıyorduk ve Avusturya Macaristan'ın kilit ortaklarından birisi. Tarihi, kültürel ve ekonomik nedenlerle Avusturya ile Macaristan arasındaki ilişkileri güçlendirmek istiyorum. Ancak Magyar'ın sözleri yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı değil. O, Orta Avrupa'nın tamamen yeniden şekillendirilmesinden ve bölgenin Avrupa'daki dengeleri değiştirebilecek bağımsız bir jeopolitik aktöre dönüşmesinden söz ediyor. Ama tüm bunlardan önce Macaristan'ın neden böyle bir plana ihtiyaç duyduğunu anlamamız gerekir. Macaristan, Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarının ardından hem ekonomik hem de siyasi açıdan oldukça zor bir durumda. Avrupa Birliği ülkeye ayrılan 18 milyar euronun üzerindeki fonu dondurdu. Bu miktar Macaristan'ın yıllık devlet bütçesinin yaklaşık 1/3'ine karşılık geliyor. Nedenleri ise uzun süredir biliniyor elbette. Hukukun üstünlüğü konusunda yaşanan tartışmalar, yolsuzluk iddiaları ve Orban döneminde yargı ile medya arasındaki siyasi baskı. Üstelik sorun bununla da bitmiyor. Macaristan, Avrupa Birliği'nin göç yasalarını uygulamadığı gerekçesiyle her gün 1 milyon euro para cezası ödüyor. Ayrıca ülkenin henüz erişemediği yaklaşık 16 milyar euroluk Avrupa savunma kredisi bulunuyor. Tüm rakamları bir araya getirdiğimizde Macaristan'ın şu anda kullanmadığı kaynak 35 milyar euroyu aşıyor. Nüfusu 10 milyondan az olan bir ülke için bu gerçekten sarsıcı bir miktar. İşte Magyar'ın göreve başladığı ekonomik tablo tam olarak bu. Dolayısıyla Brüksel'le ilişkileri düzeltmek elbette önemli. Fakat tek başına yeni bir sayfa açmak için yeterli değil. Çünkü Avrupa Birliği fonların serbest bırakılması için reformlar ve somut güvenceler talep ediyor. Bunların hayata geçirilmesi ise zaman alacak. Dolayısıyla bu sırada Macaristan'ın borç yükü büyüyor, ekonomisi zayıflıyor ve ülkenin acilen yeni bir siyasi manevraya ihtiyacı var. İşte Magyar'ın bulmuş olduğu çare de Orta Avrupa'da. Bu planın nasıl işleyeceğini anlamak için önce iki önemli bölgesel yapıya bakmamız gerekiyor. Bunlardan ilki 1991 yılında kurulan Visegrad grubu. V4 olarak da bilinen bu yapı Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşuyordu. Bu dört ülke yıllardır Avrupa ile ilgili meselelerde koordinasyon sağlamaya çalışıyor. Ancak hiçbir zaman tam anlamıyla tek sesli ve güçlü bir blok haline gelemediler. Özellikle de Orban döneminde bu grup tamamen işlevsiz hale geldi diyebiliriz. Zira Polonya ve Çekya, Brüksel'le sürekli çatışan bir Macaristan'la çok yakın görünmek istemiyordu. Bahsettiğim diğer yapı ise Slavkov formatı. Bu, Avusturya, Çekya ve Slovakya arasında 2015 yılında kurulan bir işbirliği platformu. Magyar'ın önerisi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Visegrad grubuyla Slavkov formatını aynı çatı altında birleştirmek. İki yapının birleşmesi halinde ortaya Avusturya, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan 5 ülkeli yeni Orta Avrupa bloğu ortaya çıkacak. Bu 80 milyondan fazla insanı kapsayan, kıtanın ekonomik açıdan en hareketli bölgelerinden birini bir araya getiren ve Avrupa Birliği müzakerelerinde tek tek ülkelerden çok daha güçlü hareket edebilecek bir yapı anlamına geliyor. Fakat burada çok kritik bir soru var ve atlanamaz. Macaristan bu plan için neden Avusturya'ya ihtiyaç duyuyor? Cevap Avrupa'daki güç dengelerinde saklı. Avusturya bildiğiniz üzere zengin bir ülke ve Avrupa Birliği bütçesine ödediğinden daha azını alan katkı sağlayıcı birisi. Bu nedenle kurulacak olan yapıya ekonomik güvenirlik kazandırabilir. Ayrıca güçlü kurumlara ve Brüksel'de olumlu bir itibara sahip. Coğrafi konumu da son derece önemli. Avusturya, Batı Avrupa'nın merkez ülkeleri ile Orta Avrupa'nın doğusu arasında tam bir geçiş noktasında bulunuyor. Öte yandan Magyar, Şubat ayında Münih'te Avusturyalı siyasetçilerle yaptığı ilk görüşmenin ardından bunu diplomatik bir dille şöyle ifade etmişti. Avusturya bizim doğal müttefikimizdir. Aramızdaki ortaklık yalnızca ekonomik rakamlardan ibaret değil. Bugün yeniden verimli biçimde kullanabileceğimiz ortak bir tarihe sahibiz. Üstelik Avusturya tarafı da bu çağrıya beklenenden daha açık yaklaştı.
Avusturyalı diplomatlar da iki ülke arasında gerçek bir ittifakın kurulabileceğini açıkça dile getiriyor. Çünkü Avusturya kendisini tarihi boyunca Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görmeyi sevdi. Orban döneminde bu rolü üstlenmesi oldukça zordu. Fakat Magyar'la birlikte Viyana eski köprü kurucu konumunu yeniden kazanabilir. Ve şimdi gelelim herkesin konuştuğu büyük soruya. Avusturya Macaristan gerçekten geri mi dönüyor? Elbette burada monarşinin gerçek anlamda yeniden kurulmasından söz etmiyoruz. Avusturya Macaristan vurgusu aslında daha güçlü bir tarihsel sembol olarak kullanılıyor. Çünkü Avusturya Macaristan İmparatorluğu Orta Avrupa'yı uzun süre ortak bir çatı altında tutabilen son büyük siyasi yapıydı. 1867 ile 1918 yılları arasında Viyana ve Budapeşte imparatorluğun iki merkezi olarak öne çıkmıştı. Avusturya ve Macaristan'ın kendi parlamentoları vardı ve bu parlamentolar kendi bölgelerinde özel kararlar alabiliyordu. Dış politika, savunma ve ortak mali işlerse müşterek bakanlıklar tarafından yönetiliyordu. Her iki tarafta kendi hukuk sistemini, eğitim kurumlarını ve kültürel yapısını korumuştu. Bu düzen Avrupa'nın son derece yoğun etnik ve siyasi gerilimler yaşadığı dönemde 50 yıldan fazla ayakta kaldı. Velhasıl bugün her iki tarafında dayandığı temel düşünce de bu. Tarihi Avusturya ile Macaristan'ın egemenliklerinden vazgeçmeden yakın biçimde işbirliği yapabildiğini zaten gösterdi. Aslında bu yaklaşım gelecekteki Avrupa Birliği için önerilen modelin bir özeti gibi. Peki bundan sonra ne olacak? 9 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Magyar ilk dış ziyaretini Varşova, Viyana ve Brüksel hattına öne çıkardı. Bir yandan Orta Avrupa ülkeleriyle yeni işbirlikleri kurarken diğer yandan dondurulan Avrupa Birliği fonlarının serbest bırakılması için Brüksel'le görüşmeleri sürdürüyor. Üstelik Polonya, Avusturya, Çekya ve Slovakya'nın da desteği Macaristan'ın Avrupa ile ilişkilerini düşündüğümüzden çok daha hızlı onarmasını sağlayabilir. Ancak Magyar'ın hayal ettiği gibi Orta Avrupa bloğunun gerçekten kurulup kurulamayacağı yalnızca Budapeşte'ye bağlı değil. Donald Tusk'ın bu plana nasıl yaklaşacağı, Viyana'nın ilk heyecanını kalıcı kurumlara dönüştürüp dönüştüremeyeceği ve Macaristan'ın Ukrayna konusunda da inandırıcı bir politika izleyip izlemeyeceği belirleyici olacak. Yine de şimdiden kesinleşen bir şey var. Orban döneminin ardından Macaristan, Avrupa'daki rolünü tamamen farklı biçimde tanımlamaya başladı. Orta Avrupa'da taşlar yeniden diziliyor ve uzun bir aradan sonra bölgesel girişimin merkezinde yeniden Budapeşte bulunuyor. Belki Avusturya Macaristan İmparatorluğu geri dönmeyecek ama onun bıraktığı coğrafi ve siyasi miras Avrupa Birliği içinde yeni bir güç merkezinin doğmasına neden olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Avusturya Macaristan farklı bir biçimde geri mi dönüyor yoksa bu girişim kısa sürede dağılacak yeni bir siyasi proje mi? Videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.